hati-hati. Alah, 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 alah. Bazen savaşlar sadece silahların değil, stratejilerin ve mesajların konuştuğu sahnelerdir. İran'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği füze saldırısı da işte tam olarak böyle bir sahneydi. Bu kez alışıldık senaryo değişti. Sahnede ne vekül güçler vardı ne de dolaylı gözdağları. Bu kez İran doğrudan kendisi konuştu. Üstelik sesini roketlerle, hipersonik füzelerle duyurdu. İsrail'in nükleer tesislere, üst düzey komutanlara ve İran'ın askeri omurgasına yaptığı ağır saldırıların hemen ardından Tahran yönetimi tüm dünyanın dikkatini çeken bir karşılık verdi. İran bugüne kadarki belki de en kapsamlı doğrudan füze operasyonunu başlattı. Gökyüzü yüzlerce füze ve İHA ile dolarken İsrail'in dünyaca ünlü hava savunma sistemleri tarihlerindeki en büyük sınavla karşılaştı. İsrail'in en gelişmiş hava savunma sistemine rağmen durduramadığı füzeleri incelediğimiz içeriğimiz başlıyor. Tel Aviv semalarında alışık olduğumuz manzara. İsrail'in hava sahasında yüzlerce füze seyrediyor. Demir kubbe devrede ama İsrail adına ters giden bir durum var. Gördüğünüz üzere demir kubbeyi delen ve hızlı bir füze aniden beliriyor ve hedefine ulaşıyor. Bunlar İran'ın hipersonik veya balistik füzelerinden bazıları. Her ne kadar İran'ın Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakiri dahil üst düzey askeri kadrosu öldürülse de sonrasında İran'ın füze saldırısı bir anlamda askeri güç gösterisi niteliğindeydi. Ve bu gösterinin merkezinde yıllardır üzerine çalıştığı füze teknolojisi vardı. Ama asıl dikkat çeken şey hipersonik silahların kullanılmasıydı. Bunlardan biri Hürremşah. Geçen günlerde gökyüzünde bu füzenin görüntüsü belirmişti. Arkasında bıraktığı iz dikkatleri üstüne toplamıştı. İran'ın en etkili silahlarından biri. Ağırbaşlı ve uzun menziliyle İran'ın füzeler içindeki zırhlı yumruğu. 2000 kilometreyi aşan menziliyle bölgedeki en uzak hedefleri bile kapsama alanını alıyor. İran'dan Doğu Avrupa'ya kadar uzanabiliyor. 1800 kilograma yakın savaş başlığıyla tek bir atışta çok şey söyleyebiliyor. İran'ın en yıkıcı balistik füzelerinden biri. Bu füze susturamayacak bir sesin yankısı gibi. Fettah sadece bir silah değil, yeni bir çağın habercisi. İran'ın hipersonik cevabı. Menzili tam 1400 kilometre. Mach 5 hızın üzerine çıkan bu füze saatte 6000 kilometre ile uçarken sadece hızla değil manevrayla da dans ediyor. Yani klasik balistik füze gibi düz bir yörüngede ilerlemiyor. Radarları yanıltıyor. Algoritmaları zorluyor. Klasik hava savunma sistemlerini çaresiz bırakıyor. Bu özellikleri sayesinde hava savunma sistemleri için kabus niteliğinde. Bir başka İran'ın füzesine değinelim. Zülfikar. 700 kilometrelik menziliyle artık sadece sınırları değil, iç bölgeleri de tehdit ediyor. Bu füze İran'ın "ben sadece savunmam" demesinin askeri karşılığı gibi ve savaşta bu menzil farkı oyunun kurallarını değiştirebilir. Desful, sahnenin sessiz ama ölümcül aktörü. 1000 kilometre menzili aşıyor ve ağır başlıkları taşıyor. İran bu füzeyi stratejik derinlerdeki hedefler için saklıyor. İsrail'in merkezine, hatta güney ve kuzeyindeki askeri tesislerine uzanabilecek kapasitede. Desful, İran'ın doğrudan mesajıdır. Derinliğine vurabilirim. Seccil, İran'ın kartal kanatlı balistik gücü. Katı yakıtlı oluşuyla klasik sıvı yakıtlı modellere göre daha çevik. 2000 kilometre menziliyle İsrail'in ötesini bile hedef alabilir. Sadece bir füze değil, aynı zamanda caydırıcılığın sembolü. Ve İran bu sembolü gerçek savaşta kullanmaktan çekinmedi. Hacı Kasım, bir ismin ete kemiğe bürünmüş intikamı. Adını Amerika tarafından öldürülen Kasım Süleymani'den alıyor. Bu füze 1400 kilometre menzilde ölümcül bir şarapnel yağmuru anlamına geliyor. Güdümlü yapısıyla hedef saptırmadan ilerliyor. İran aslında bu füzeyle sadece bir askeri saldırı yapmadı. İdeolojik bir vuruş gerçekleştirdi. İran bu füzeleri stratejik olarak bir arada kullandı. Önce kamikaze İHA'larla İsrail'in radarlarını meşgul etti. Ardından kısa menzilli füzelerle savunma sistemlerini doyurdu ve son darbeyi hipersonik füzelerle indirmeye çalıştı. Hedef savunma sistemlerini şaşırtmak
kapasitesini zorlamak ve bazı füzelerin içeri sızmasını sağlamaktı ve plan kısmen işe yaradı. İsrail saldırı anında tüm savunma katmanlarını devreye soktu. Demir kubbe kısa menzilli roketlere hedef alırken Davut sapanı orta menzilli füzeleri hedef alıyor. Arrow 2 ve Arrow 3 sistemleri ise özellikle balistik tehditlere karşı yüksek irtifada çalışıyor. Ayrıca Amerikan ve İngiliz unsurları da bölgedeydi. Hatta bazı kaynaklara göre Ürdün hava sahasında ABD'ye ait uçaklar da savunmaya destek verdi. Ama saldırı o kadar kapsamlıydı ki sistemler tüm hedefleri aynı anda karşılayamadı. İran tarafından atılan 400'den fazla balistik füze ve yüzlerce İHA radarları meşgul etti. Hipersonik füzelerin tespiti ise oldukça zordu. İsrail savunması bu füzeleri tespit etti ama tamamını durduramadı. Bazıları hedefini buldu. Tel Aviv'de askeri bir depo, Hayfa yakınlarında bir hava üssü çevresi isabet aldı. Şu ana kadar İran füzelerinin 5 noktada demir kubbeyi deldiğini görebiliyoruz. Bunlar Hayfa, Tel Aviv, Batya, Petah Tikva, Rishon Lezion ve güneydeki Rehovot. Demir kubbenin her bataryasında 3 roket fırlatıcısı bulunuyor. Her birinde de 20'şer füze var. Yani her bir fırlatıcı 60 füzeyle gelen saldırılara karşılık verebiliyor. İsrail'de en az 10 civarı batarya olduğu tahmin edilmekte. Dolayısıyla sistemin aynı anda 600 füzeyi savunması söz konusu. Demir kubbenin nasıl çalıştığına da isterseniz göz atalım. Sistemin 4 aşaması var. İlk aşama sistemin kalbi olan radar. Radarlar gelen tehdidi tespit ediyor. Tehdit komuta merkezine iletiliyor. Kontrol merkezi ikinci aşamada devreye giriyor. Merkez birkaç saniye içinde hesaplamalar yapıyor. Açık ve boş araziye düşeceği hesaplanırsa füze fırlatılmıyor. Ama yerleşim yeri ve kritik altyapıya zarar vereceği hesaplanırsa imha sinyali gönderiliyor ve füze fırlatılıyor. Üçüncü aşamada ise fırlatılan füzenin gelen tehdidi imha etmek için yükselmesi. Son aşamada güdümlü füze tehdidi havada buluyor ve en yakınında patlıyor. Demir kubbe akıllı sistem. Çünkü gelen çok sayıda füzelere karşı dayanıklı. Demir kubbe haricinde İsrail'de Davut sapanı, Arrow 2 ve Arrow 3 sistemi bulunmakta. Arrow 3'ün hava savunma sistemi genellikle balistik füzeleri engellemek için fırlatıldı. Ama görüldüğü üzere İran'ın bazı füzelerine engel olamadı. Arrow 3'ün çalışma mantığı demir kubbeye benziyor. Sistem 2400 kilometre menzile sahip ve 100 kilometre üzerindeki irtifadaki hedefleri etkisiz hale getirebiliyor. Arrow 3 hedefini uzayda imha edebilecek seviyede. Ve asıl sorumuza gelelim. İran'ın hipersonik füzelerini neden engelleyemedi? Görüntülerde de gördüğümüz gibi hızla İsrail'e düşen hipersonik füzeler var ve bazıları engellenemedi. İsrail aslında yıllardır çevresindeki tehditlere karşı katmanlı hava savunma sistemlerini kurmuş bir ülke. Bu sistemler geleneksel roket seyir füzesi ve balistik tehditlere karşı geliştirildi. Ancak hipersonik füzeler bambaşka bir teknoloji. Ses hızının en az 5 katı hızla ilerliyorlar ve uçuş sırasında yön değiştirme yeteneğine sahip gelişmiş silahlar. Saldırı sayıdan çok stratejiye dayanıyor. İran aynı anda farklı hızda, farklı irtifada, farklı yönlerden füzeler fırlattı. Savunma sistemlerinin karar verme süresini kısaltmak için her şeyi eş zamanlı yaptı ve savunma sistemlerinin algoritmalarını zorladı. Özellikle hipersonik füzelerin izlediği karmaşık yörünge sistemlerin bu tehdidi önceden tahmin etmesini zorlaştırdı. Bu saldırıyla birlikte dünyada artık şu açık şekilde görülmüş oldu. Hipersonik çağ başladı ve bu çağda klasik savunma sistemleri yeterli değil. Bu aynı zamanda bir denemeydi. İran füzelerini gerçek savaş ortamında test etti. Hangi füze nereye kadar ulaşıyor? İsrail savunması hangi hızda tepki veriyor? Hangi sistem zaaf yaratıyor? Bu veriler şimdi Tahran'daki analiz masalarında inceleniyor. İsrail ise saldırının ardından savunma sistemlerini yeniden gözden geçirmeye başladı. Özellikle hipersonik tehdide karşı lazer tabanlı yeni teknolojiler geliştiriyor. Bunlardan biri demir ışın. Ama bu sistemlerin devreye girmesi zaman alacak ve İran'ın daha envanterinde olan balistik füzelerle saldırıya geçmesi halinde savunma kapasitesinin sürdürülebilirliği de sorgulanıyor. Bu noktada uluslararası dengeler de devreye giriyor. ABD İsrail'in yanında. Avrupa gerilimin artmasını istemiyor. Rusya ve Çin ise İsrail'le yakın temasta. Bu nedenle çatışmanın kapsamı büyürse konu sadece İsrail ve İran'ın sınırları içerisinde kalmayabilir. Bu saldırı bize geleceğin savaşların nasıl olacağını gösterdi. Düğmeye basılıyor, birkaç dakika içinde şehirler hedef alınıyor. Füze savaşları artık barutla değil kodla yürütülüyor. Manevra yapan roketler, radar kandıran sistemler, yapay zeka
zeka destekli savunmalar. Saldırılar yalnızca bir askeri karşılık değil, geleceğin savaş konseptine dair bir ön gösterimdi. Radarları şaşırtan rotalar, farklı dalga boylarında gelen saldırılar, her biri ayrı bir hız, ayrı bir yük ve ayrı bir tehdit seviyesi taşıyan yüzlerce füze. İran sadece bir hedefi değil, bir sistemi kilitlemeyi denedi ve bu stratejisi dünyada birçok askeri komuta merkezinde alarm zillerini çaldırdı. İran'ın fırlattığı füzeler sadece metal parçaları değil, her biri bir mesaj taşıyor. Uzanırım, vururum ve engellenemem mesajı. Ve bu mesaj İsrail'in kalbinde yankılandı. İsrail'in dokunulmazlık algısına da doğrudan bir meydan okumaydı. Yıllardır Orta Doğu'da üstün hava savunmasıyla övünen İsrail bu kez en gelişmiş sistemlerin sınırlarını gördü. Her ne kadar çoğu tehdit bertaraf edilse de birkaç füzenin bile hedefi bulması klasik tam koruma doktrinini sorgulanır hale getirdi. Çünkü hipersonik füzelerle birlikte artık savaş sadece hız değil, aynı zamanda zamanlayı da içeriyor. Bu sadece bir haftada gerçekleşen saldırılardı. Ama yankısı yıllarca sürecek. İşte böyle. İran'ın İsrail'e fırlattığı füzelerin detayları bu şekildeydi. Gelecek günler ne getirecek şimdiden bilmek zor. Savaş büyüyecek mi? ABD İran'a karşı savaş başlatır mı? Hepsi muamma. Ancak her ne yaşanırsa yaşansın, gelişmelerden doğru ve hızlı bir şekilde haberdar olmak için mutlaka GZT'yi tüm sosyal medya hesaplarından takip edin. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. ثلاثي لا 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 لا